Arkadaşlar merhaba. Bugün size bir eklenti tanıtacağım. Bu eklentiyi daha önce QGIS'in kendi plugin sayfasına yüklemiştim. Hem oradan hem de yine QGIS'in kendi içindeki eklenti sayfasından ya da plugin alanında bunu yükleyebiliriz. Bunu nereden bulacağız? İlgili bütün eklentilere ulaştığımız yerde arama kısmına Atlas Gita Generator yazdığımızda ilgili tool'u yükleyebiliriz. Eğer kendi kullandığınız arayüz dili İngilizce veya Almanca ise burada kendi kullandığınız dile göre ne yapacak? Buradaki eklenti yüklenecek. Ben burada Almanca kullandığım için bende eklenti dili olarak ne yapıyor? Almanca geliyor. Peki bu eklenti ne işe yarıyor onu anlatalım. Biz bazen kendi projelerimizde artık bir işlemi görsel olarak daha profesyonel kartografik ürünlere dönüştürmemiz gerekebiliyor. Bunu PDF olarak, bunu bazen resimler olarak yapabiliyoruz. Bazen tek bir sayfa çıktığımız olduğu gibi bazen onlarca sayfayı bulabiliyor. Yaptığımız projenin büyüklüğüne göre bu değişiyor. Ama bu ilgili sayfaları harita düzleminden PDF'e aktarmak için biz genelde neyi kullanıyoruz? Layout alanını kullanıyoruz. Layout alanını kullanırken bazen sadece bir alan gözüktüğü için biz atlaslar kurarak ilgili poligon alanının ya da ürettiğimiz grid alanının sayfalar halinde otomatikleştirme ihtiyacı hissediyoruz. Bu otomatikleştirmeyi bize sağlayan ne oluyor? Öncelikle buradaki atlas kısmını oluşturmamız ve atlasa da buradaki sıralamayı sağlayacak grid verilerini ya da poligon verilerini bağlamamız gerekiyor. Aynı zamanda burada bazen kullandığımız gridler bizim buradaki ölçek birimimize de uyması gerekiyor. Burada hem harita alanı hem kullanmak istediğimiz ölçek burada ne yapıyor? Bizim kullanacağımız PDF'in amacını oluşturuyor. Biz işte buradaki bu tool aracılığıyla kullanacağımız harita alanının büyüklüğünü ya da kullanmak istediğimiz ölçeği seçerek burada ölçeğe birebir uyan ne yapabiliyoruz? Çıktılar oluşturabiliyoruz. Bunu da bize burada sağlayan dediğim gibi kolayca bir tool'umuz var. Örneğin ben burada ilgili şu kısımdaki çizimleri bir PDF dosyasına aktarmak istiyorum. Bana gelen şeye göre de eğer 1'e 500, 1'e 750 burada otomatik olarak seçebiliyorum buradaki ölçekleri verilen girdilere göre. Ama daha spesifik bir ölçek tanımlamam gerekirse gelip bu kısma bunu tanımlayabilirim. Mesela diyelim ki 650'lik 1'e 650'lik bir ölçek benden istedi. Bunu da burada oluşturabiliyorum. Aynı zamanda buradaki haritada yine yatay form ya da dikey form dediğimiz formatlara göre kağıt türünün uzanışını seçebiliyoruz. Aynı zamanda kağıt büyüklüğünü de burada seçebiliyoruz. Bildiğiniz gibi bizim layout alanları şöyle açayım. Bizim layout alanları üzerinde bulunduğu A4, A3, işte A2 her neyse buradaki işte bütün diğer değerleri legend'ından tutun da bütün ilgili değerleri buraya ekleyebiliyoruz. Buradaki tamamen alanın tamamı bizim kağıt büyüklüğümüzü oluşturuyor. Ama biz bazen bunların içini bölerek işte bazı yerlere ana haritayı, bazı yerlere işte bizim Almanca'da Übersicht dediğimiz ama daha çok indeks haritası olarak kullandığımız haritaları da bazen yerleştirebiliyoruz. O yüzden bazen dediğim gibi burada kağıt alanın tamamını değil de ilgili bir kısmını burada kullanabiliyoruz. Buradaki gridlerimizin veya ölçeğimizin ilgili ana haritaya tam uyması amacıyla ilgili değerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bu örnekte ana haritamızın ölçüleri bizim için önemli oluyor. Eğer buradaki sayfa yapısının tamamını haritayla doldurmayacaksak burada ana harita dediğimiz alanların buradaki ölçülerine uygun ne yapıyoruz? Gridler oluşturabiliyoruz. Buradaki örnekte örneğin 340'a 280 olan bir kağıt büyüklüğü alanında ne yapacağım? Burada ana haritamı buraya yerleştirmek istiyorum.
Buradaki dediğim gibi ölçeği de kendim istediğim şekilde ayarlayabiliyorum. Burada 340'a 280 örneğine göre buradaki PDF sayfalarını özellikle Atlas aracılığıyla ne yapacağız? Burada sistematik bir sıraya koymuş olacağız. Buradaki çizgi verim için bir gitta oluşturmasını isteyeceğim. Buradaki ölçeği kendim de seçebilirim. Aynı zamanda burada kendim de bir değer girerek burada ilgili bir ölçek tanımlaması yapabilirim. Buradaki az önceki ölçek alanı bizim sıklıkla kullandığımız yatay formatta bir düzleme sahip olacak. Şimdi ben burada direkt haritanın kapsama alanı olarak tamamını değil, ne yapmak istiyorum? Burada bir kapsam belirlemek istiyorum. Burayı da kendim elle gireceğim. Az önce ne demiştim? 340'a 280. Burada gelip 340'a 280 birimlerini girdiğimde milimetre cinsinden olarak bana bunları oluşturacak. Tekrar kontrol ediyorum. Bunu buradan kendim ne yapacağım? Oluşturacağım. Mesela verilerin bir kısmı için sadece oluşturmam gerekirse de bunları seçtikten sonra sadece seçili objelerle uygun olarak işte bir gitta oluşturma emrini verebileceğim. Ama ben burada tamamını oluştursun istiyorum. Şimdi burada gitta erstellin dediğimde bana 38 tane burada oluşturdu. Dikkat ederseniz buradaki düzlem sıralamasına göre sıralama yaptığı gibi aynı zamanda bunları etiket olarak da görebiliyorum. Hangi etikete sahip olduklarını, hangi sıralamaya sahip olduklarını da görebiliyorum. Peki ben bunu artık hazır hale getirdiysem bunu şu etiket kısmını Atlas kısmında, daha doğrusu layout kısmında harita çıktı düzeninde görmeyeceğim. Onun için şu an onu kapattım. Şimdi burada ne yapacağım? Bu ilgili alanda bunun çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. Öncelikle olarak ne yapacağım? Gidip burada Atlas tanımlayacağım. Atlas olarak az önce üretmiş olduğum gitta katmanını buluyorum. Bu da zaten bana burada 1650 oluşturduğumu ve ölçeğini burada bana veriyor ve aynı zamanda hangi katmandan bu verinin üretildiğini de bana söylüyor. Şimdi bunu seçtikten sonra hemen sayfaları neye göre sıralayacağını da otomatik olarak bana gösterdi. Ben burada daha önce işte sıralama sayılarının ilgili bu atributtan almasını istemiştim. Şimdi diğer ayarlara gideceğim. Şimdi benim burada yapmam gereken öncelikle buradaki Atlas oluşturma düzenini görmek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi az önce 650 demiştim. Hemen ölçeği de kendisi burada otomatik ayarladı. Aynı zamanda bunu ne yapıyorum? Bu şekilde kontrol edebiliyorum. Ben burada anakart ayarlarında da görebileceğim gibi benim burada az önceki girmiş olduğum rakama uygun olarak 650 değeri geldiği için burada da görüyorum tam yapmış olduğum gittaların çevresini bana gösteriyor. Herhangi bir azaltma, eksiltme yapmadan neyse onu göster seçeneğiyle burada baktığınız gibi ölçeği tamamen ne yaptı? Buraya uygun olarak getirmiş oldu. Ben de daha sonra bunları kontrol ediyorum. Her sayfada ilgili kısmı görebiliyorum. Burada dikkat edeceğimiz başka bir şey artık kalmadı. Sadece yapmamız gereken ilgili PDF resimleri bastırmak. Bunları bu şekilde kullanabiliyorum. Dediğim gibi burada ilgili gittalar artık kullanıcının isteğine göre isterse burada sadece seçili objelere uygun da üretebilir. Bunu da hemen gelip gösterirsem şurada sadece seçili olanlara uygun olarak yapıyorum. Bu sefer kendim ölçeği seçmeyeceğim. Şurada otomatik olarak bir tane seçmek istiyorum. Burada yine aynı şekilde ister bir kağıt formatında istersem yine bir harita kapsamı belirleyerek bunu üretebiliyorum. Burada yine aynı şekilde oluştur dediğimde dikkat ederseniz bu sefer sadece seçili olan alanda bunları oluşturmuş oldu. Aynı zamanda buradaki bilgileri yine görebiliriz. Burada 1'e 750 şeklinde A3 kağıdına uygun olarak bunu seçmiştim. Ve burada yine aynı şekilde ilgili bir katmanın sadece seçilmiş öğelerine uygun olarak ürettiği için İngilizce selected olarak burada ne yaptı? Bana bu ifadeyi de sağlamış oldu. Tool'u aynı zamanda dediğim gibi şu an ben QGIS 4 versiyonunda bunu
kullanıyorum. Aynı zamanda 3 versiyonunda da ne yapabilirim? Bunu kullanabilirim. Burada dikkat ederseniz şimdi ben burada İngilizce kullanıyorum. Aynı zamanda burada da dilin İngilizce olduğunu görüyorum. Siz istediğiniz dille, istediğiniz seçimlerle bunu kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.